Herkese merhabalar. Seyahat Deneyimi kanalımıza hoş geldiniz. Welcome to our travel experience channel. Welcome to Side and welcome to Berry Blue Hotel. Evet dostlar, Türkiye'nin ilk ve tek gerçek deneyim yaşayarak tatil deneyimi anlatan kanalına hoş geldiniz. Neredeyiz? Berry Blue'dayız. Sveta'nın söylediği gibi. Burası Side'de, Sorgun'da kompakt, küçük, ultra her şey dahil hizmet veren yeni butik bir tesis tadında bir otel. Şimdi otele gireceğiz, keşfedeceğiz ve her zaman olduğu gibi sizlere aktaracağız. Hazır mıyız? Tabii. O zaman Berry Blue başlasın. Welcome to our room in Berry Blue Hotel. The room is for family accommodation, and here we are in master bedroom with big bed. They decorated so romantically our bed. By the way, bathrobes so new, seem so new and really so soft. Here will be my beauty zone, I can tell. Here is one bathroom with a lot of cosmetic amenities. Wardrobe for this room, and here without door, but the second room for your children, twin bed, and also access to another balcony. Here is no bathroom, just one bathroom for two rooms, but here tea and coffee set up, and of course compliment for us. Thanks so much for management. Let's check what was in minibar. Water and soft drinks. Cola, Fanta, like that. Otel lobileri şu açıdan önemli. İlk girdiğiniz ve otelle alakalı ilk hissiyatınızın doğduğu yer lobiler. Burası gerçekten çok iç açıcı, böyle ferah. Gerçekten güzel bir ambiyans var. Özellikle tavanının böyle cam olması herhalde çok fazla bir ferahlık katmış. Güzel bir lobi barla da sizi karşılayan bir alanı var. Ondan dolayı böyle gelince ilk güzel, ferah bir otel olduğunu hissediyorsunuz. Hazır gelmişken hemen lobi barın alkol çeşitliliğini ve seçeneklerini bizzat birebir sorarak test edelim. Burası gece saat 12'ye kadar açık. Saat 8'de hizmete başlıyor. Soft içecekler, kahveler, çaylar ve alkollü tüm içeceklere buradan ulaşabiliyorsunuz. Standart olan seçimler bunlar. Olmeca Tequila var. Bu
Rom markası. Red Label var, Ballantines var, GB var. Şu anda biz Red Label koyduk. Tabii ki bunlar tedarik durumuna göre değişkenlik gösterebilir. Bu cini yine Cilbes, diğer cin markası. Şişe bira yok. Burada fıçıdan bira içebiliyorsunuz. Genel konsept bu otelin fiyatına oranla iyi bir performans gösteriyor diyebiliriz. Tesisin zaten kompak olduğunu videonun başında da anlatmıştık. Burası kalbi baktığınızda otelin. Şöyle tek bir ana bina içinde bütün deneyim hikayesi dönüyor. Altında restoran var, lobi bar var. Çok ferah. Bu otelin büyüklüğüne göre de oldukça ferah ve geniş sayılabilecek bir lobi alanı. Burada spa merkezi var. Birkaç alakart ve bar kısmı yine dışarıda. Onun dışında mevzu burada. Havuz çok tarz. Güzel. Şık yani. Otelin en popüler alanı burası. Bu havuz misafirler tarafından en çok tercih ediliyor. Gördüğünüz gibi şöyle suyun içinde de şezlonglar var serinlemek için birebir. Hazır bir aksiyon yakalamışken çekelim dedik. Misafirlerde böyle bir sabah pazartesi enerjisi vardı Sveta. Evet. Yani kompakt, bu alan sakin, sessiz, orası aksiyon havuzu belli. Aksiyonu yakaladık, hemen çektik. Şimdi hazır daha buralardayken ve plaj alanlarına gitmemişken bir öğlen restoran büfesini gösterelim istedik. Şimdi oraya gidiyoruz. Restoran konsepti de bu şekilde. Ana restoranı sofra diye geçiyor. 7 ile 10 arasında kahvaltı var. Geç kahvaltı 10'da başlıyor, 11'de bitiyor. Lunch yani öğlen yemeği 12.30'da 14 arası. Akşam yemeği 7'de başlıyor, 9'da bitiyor. Ama 9 ile sabah 7 arasında yemek servisi devam ediyor. Ana restoranındayız. Şöyle karbonhidrat deposundan başlayalım. Burada her öğünde bu kızartmalar sürekli olan şeyler, bu arada sürekli görüyorum. Bu bölümde daha çok bizim Türk mutfağı dediğimiz yemeklerin servis edildiği alan. Börek bile olabiliyor. Burada yine soğuk mezeler var. Gördüğünüz gibi sevenler, hastası olanlar bu soğuk büfeyi kaçırmıyorlar. Yine burada da meze diyebileceğimiz şeyler var. Çiğ köfteye kadar çeşitlilik mümkün. Bu bölümse ızgaralar, griller ve yine et yemekleri bölüm. Yine bir balık var, tavuk kanat var ve köfte ızgara var. Soslarla birlikte gayet güzel, şık bir sunum.
Evet, otelin lobi alanı hakikaten çok keyifli. Bu otelin toplam ebatına, büyüklüğüne, alanlarına göre oldukça şık, ferah ve büyük bir lobi. Bir de tabii çok iyi ışık alıyor. Yeşil yeşil, birazcık peyzaj ve böyle dekorla, mimari tarafla da güzel süslenmiş. Hoş duruyor. Hoş duran bir yerde de insanlar genellikle vakit geçiriyor. Bu otelin lobisinde sürekli insan görüyorsunuz. Şimdi plaja gideceğiz. Teknik olarak bu otel denize sıfır değil. Ama sadece bunun bir teknik detay olduğunu birazdan göreceksiniz. Shuttle servisleri var bagilerle. Dün gittik, 2 dakika sürüyor. Yürüyerek de 5-6 dakika. Şimdi birebir yaşayacağız. Göstereceğiz efendim. Berry Blue Otel'deyiz. Sorgun'dayız. Tekrar hoş geldiniz. Şimdi denize gidiyoruz. Peki nasıl gidiyoruz? Lobide şu an gördüğünüz gibi lobi barın arkasında bir kapı var. Şurada hemen marketin yanında. Buradan şimdi çıkacağız. Bir buggy alanı var. Şu an buggy yok şurada. Birazdan gelir sanıyorum. Plaja iniyoruz. Evet, gördüğünüz gibi şu shuttle aracı geldi. Biz de birazdan ona binip plaja ineceğiz. Plaja geldik. Yaklaşık 2 dakika falan sürüyor. Burada da şöyle bir yeme içme alanı var. Birazdan daha detaylı gösteririm. Plaj bu. Arkada bir bar var. Burada oturacak yerler var. Şu ahşap hikayesi, tabureler falan. Çok keyifli duruyor. Deniz bölgenin malum açık deniz. Belli saatlerde rüzgara bağlı dalga oluyor. Ama güzel kum bir plaj var. Gördüğünüz gibi. Özellikle kum plaj sevenler. Bayağı yeterli sayıda bir şezlong var. Zaten otel çok fazla odaya sahip olmadığı için çok bir kalabalık yok. Plaj ortamı genel olarak bu. Bu şekilde. Burada bir bar var. Soft drinkler. Ama onun dışında kokteyl bile yapıyoruz değil mi? Plaj alanındayız. Plaj alanı aslında keyifli. Yani küçük. Otel de küçük. Oda sayısı da az. O oranda şezlongla alakalı bir sıkıntı yok. Misafirlerin büyük bir kısmı aslında birazcık da havuz etrafında vakit geçiriyor. Buraya gelen misafirler de var. Yok değil, şu an ön sıradaki şezlongların birçoğu dolu. Kum bir plaj. Bölgenin denizi açık deniz. Ondan dolayı belli saat aralıklarında rüzgar ve ona bağlı dalga var. Ama plaj kum olması, plajın kum olması birçok kişi için avantaj. Bu bölgede denize çok yakın yeme içme alanı birçok otel oluşturamıyor. Bunun teknik nedenleri var. İşte side, sit alanı vesaire gibi konular. Ama buna rağmen ya da ulaştırdığında bazı otellerin plajda sadece soft içecek bira verdiğini görüyorsunuz. Ama bu otelde böyle bir şey yok. Kokteyl de yapıyorlar. Aklınıza gelebilecek diğer sert alkol dediğimiz bütün
de burada mevcut. Yani tabii ki plaj kimine göre çok önemli. Kimisi hiç otellerin plaj alanlarını kullanmıyor bile. Ben genel olarak beğendim. Esmesi de birazcık Antalya şartlarında faydalı bir konu. Canlı canlı hot dog kayarız yani. Plajda güzel gidiyor. Hot dog, bira, plaj her zaman güzel. Deniz keyfimizi yaptık. Plaj keyfini. Şimdi tesise doğru dönüyoruz. Şunu söylemiştik. Burası teknik olarak denize sıfır değil ama aslında bir yol geçmiyorsunuz. Bir ana cadde, bir ışık, bir ana yol, trafiği vesairesi yok. Böyle güzel ağaçların arasından tıngır mıngır buggy ile 2 dakika yürüyerek biz dün 4-5 dakikada gitmiştik. Yine öyle olacak. Yani öyle çok dert etmeyin bu tür konuları. Önemli olan sizin totaldeki memnuniyetiniz, yaşadığınız deneyimden aldığınız keyif. Yani yoksa denize çok nazır sıfır olup da iyi hizmet alamayıp güzel bir tatil geçiremedikten sonra çok bir önemi olmuyor. İsterseniz denizin dibinde olun. Ah lelele, ah lelas. Evet, Sveta. Plaj için ne diyorsun? Plaj. Ja, normal side plaj. Normal side plajı diyor. Küçük. Ama otel de küçük. Yeah, important that you can eat and drink something there. For me, this is Aynen. important. Yiyip içebiliyorsun. Bu güzel bence. Because güzel. sometimes some hotels they don't have bar on the beach. This is Aynen. so strange. Si- Even first line hotels. Side otellerinin bazılarında birinci bant denize sıfır olsa bile plajda yiyecek içecek bulunmayabiliyor. Bu da büyük bir hayal kırıklığı oluyor. Düşünsenize şezlongda oturuyorsunuz, keyif yapıyorsunuz. Canınız bira istedi. Hayda. Pool bara gideceksin, alacaksın. Sıkıntı. Burada öyle bir dert yok. Güzel. And also, what I noticed a bit important for me, of course, they don't provide glass. Yes, but it's not totally this soft plastic. Aynen. I don't know. That's why normal about some dishes this glass is kind of this. Bunlar da güzel detaylar. Şimdi ana binaya, And also bak, otele this- gidiyoruz tekrar. bu yol çok keyifli çünkü çok yeşil. Yeşil aynı. Güzel. Hadi bakalım. Beş dakikada geldik. Çok zaman almıyor yani. Şimdi birazcık tesisin diğer taraflarına doğru gidiyoruz efendim. Evet, tesise tekrar şöyle bir göz atalım. Küçük ama tabii ki gerekli olan her şey var. Burada bir spa merkezi var. Öncelikle bakın, burada bir spor salonu var. Böyle havuz manzaralı. Genel alanları gördüğünüz manzarada spor yapıyorsunuz. Çünkü burası spa wellness alanı. İsterseniz buradaki bir takım teknikleri, fırsatları da değerlendirebiliyorsunuz. Burada bir kuaför var. Saç bakım. Tabii bir Kids Club var. Mini disco akşam 8.30'da. Bakın, mini kulüp 4 ila 12 yaş arası çocuklar için hizmet veriyor. Bu yaş aralığındaki çocuklarınızı buraya mesai saatlerinde, yani şuradaki yazın çalışma saatlerinde emanet edebiliyorsunuz. Böyle şirin, tesisin nevi şahsına münhasır, tarzına has bir Kids Club.
Burada da bir atıştırmalık alan var. Şimdi bakacağız. Ne veriyorlar? Ne yiyip içebiliriz? Göreceğiz. Atıştırmalık alana geldik. Malum atıştıracağız. Büfe fena değil. Atıştırmalık namına isteyebileceklerinizin hepsi var. Genel bir lezzet problemi yok yani. Yediklerimizi hem ana restoranda hem burada da, hatta hot dog'u sahilde de beğendim. Evet, a la carte hikayesi burada da var. Eğer guest relation'a gelir gelmez sorarsanız burada bir a la carte setup'ı oluyor. Burası da zaten temadan anlaşılacağı gibi Ege mutfağı. Muhtemelen deniz ürünleri burada. Evet, otelde çocuk var mı? Var. Çok yoğun olmasa da, çünkü burası birazcık daha çiftlerin ilgisini çekiyor, onlara daha uygun geliyor, öyle söyleyeyim. Ama tabii ki entertainment tarafı grubun da güçlü olduğu için atlanmamış bir konu. Bugün bir etkinlik var. Böyle gündüz de dart etkinlikleri, bir takım misafirlerle daha yakın temaslı olan etkinlikler yapılıyor mu? Yapılıyor. Bak şu anda dart turnuvası var. Alan oldukça hoş. Bu akşam burada bir etkinlik var. Şurada bir bar var sanıyorum. O akşam saatinde açılacak. Herkese yetecek kadar oturacak alan da var. Böyle profesyonel denilebilecek bir sahne de var. Hava artık gerçek bir Antalya havasına kavuşmuştu. Bugün de birazcık bulutlu ama nem var. Nem geliyor artık. Evet, akşam yemeği için ana restorandayız. Gündüz büfesini göstermiştik. Akşam bir tık daha zengin oluyor genellikle. Şuradan anlaşılıyor. Türk işi yemekler artmış. Evet, ahali aç. Restoran birazcık kalabalık ama sıkıntı yok. Oturacak yerimiz de var. İnsanlar bu saati beklemiş Sveta. But everybody is beautiful as they will participate evet. today in Moulin Rouge. Evet, değil mi? Özellikle kadınlar güzel giyinmiş. Evet, akşam yemeğinde ben yine Türk işi yaptım. Sveta karma çorman. Kebap bile var. Değil mi? Değişik bir tabak yapmışsın. Balık yok. Manzaramız nasıl? I think meat is better here. Manzara, bu manzarası. Havuz manzarası var.
Afiyet bal şeker olsun Sveta. Evet, akşam moduna geçtik. Birazdan mini disco ile birlikte etkinlik tarafı, animasyon tarafı çalışmaya başlayacak. Muhtemelen mini disco'dan sonra yetişkinler için bir takım gösteriler falan olacak. Akşam tesisin estetik değeri, güzelliği birazcık daha ön plana çıkıyor ışıklarla birlikte. Çiçek gibi, hastasıyız. Günaydın, günaydın, günaydın. Evet, kahvaltıya geldik. Geç kahvaltı, geç olsun, güç olmasın kahvaltısı yapacağız. Ondan sonra otelle alakalı net fikirlerimizi anlatacağız. Sonra kapatacağız. Hazır mıyız? Yes, it's Acıktım. my favorite. Haydi, Breakfast till 11. hadi bakalım. Evet, Berry Blue'dayız malum. Bugün check-out günü. Her check-out'ta olduğu gibi yine hüzünlüyüz. Gidiyoruz. Son çayımızı, kahvemizi içiyoruz. Ondan sonra toplanıp gidiyoruz. Nasıl bir deneyimdi? Senden başlıyorum önce Sveta. And I can tell hotel is okay for me because it's not big. We're not so big lovers of huge territories, especially with bungalow when you are just walking. Kompakt otel severiz. Yes, 1 hour to one side. Here, everything is understandable, compact. At the same time, enough points of food and drinks for people. What I like also, especially, for example, now coffee in lobby, beans coffee, çekirdekli kahve. You don't feel some lines to stay in for beer or for cocktail in any bar. Also, good snack they have at daytime. For me, what important? If I'm not hungry, Eğer aç değilse Sveta, yes. her şey If okeydir. food is well, it's also okay for me. There is animation, but not so loud. It's also okay for me. Hı hı. Yes, they have from the morning some yoga, some pool activities. Also, in the evening they have show. Just Sunday, totally animation is not working. They have day off. Even mini club is day off. But I don't like too much loud animation, and so when they disturb you much here, I didn't see this. It's okay. Beach is not so far, so if you want, you can walk green roads, or you can go past 1.5 minutes by shuttle. Shuttle goes not by schedule, by the way. If you are 2 people, they will bring you back. Also comfortable, sandy beach. It's about you if you like. Generally, atmosphere is well, service is well. I did not leave any problems here, and we understand it's not a high segment hotel. It's cozy, stylish hotel where you can relax several days, and I think really it's good. Sveta anlattı. Şimdi ben başlayayım. Kendi gözlemlerimi, bu otele kim gelmeli, bu otelde kim mutlu olur. Otel teknik olarak tek bir bina üzerinde yenilenmiş, şık, temiz bir görüntüsü var. Görüntü değil sadece, gerçekten temiz bir otel. By the way, sorry. Rooms really also are good.
That's why it's important and textile in rooms so Aynen. comfortable. Yani odalar çok şık. Oda tekstili. Önemli bir detay mı bilmiyorum. Ama dikkatimi çekti mesela. Pike çok güzeldi. Oh, bekek. Ondan sonra yatak çok rahat. Bu da çok önemli. Bazen kaldığımız otellerde yastıkla problem yaşıyoruz. Yatağın belki iyi olmamasından kaynaklı problemler yaşıyoruz. Ondan dolayı bu da bence çok ciddi bir artıydı. Kompakt otellerin genel yarattığı hikaye işte bina, tek bir bina üzerinde altında, sağında, solunda yaşattığı bir deneyim var. Bu otel de öyle. Ama böyle background olarak da tarz baktığımızda böyle eski moda bir otel değil. O açıdan küçük otel sevenler, yani kompakt otel sevenler, her şeyin hızlı yapılabildiği, bir şey unutuyorum odada, çat buradan çıkmam, tekrar geri gelmem 5 dakika. Ben böyle seviyorum birazcık. Bu büyük bir avantaj. İşte ne bileyim, üşenmiyorum. Hadi gidelim, diğer tarafta bir gösteri var bakalım dediğimizde 1 dakikada geçiyoruz. Yani deniz teknik olarak denize sıfır değil burası teknik olarak, ama hiç öyle düşünmeyin. Çünkü shuttle'la 1-2 dakikada gidiyorsun shuttle'la. Maksimum. Velev ki shuttle o an karşınıza çıkmadı, yine sıkıntı değil. Yürüyerek de 5-6 dakika. Ama çok keyifli bir yoldan geçiyorsunuz. Ağaçlık. Hani böyle bir yoldan atlama yok, bir ışıklarda bekleme yok. Böyle bir, hani Kundu'da vardır ya o, Kundu Lara bölgesinde. Böyle bir şey yok mesela. Yani hızlı bir şekilde yürüyerek doğanın içinde 3-5 dakikadaki çok büyük tesislerin zaten ana binasından denize olan mesafesi ve uzaklığı ortalama o kadardır. O kadar bir mesafede gidiyorsunuz. Side'deki plajlar, sit bölgesi, buranın daha fazla korunaklı olmasından kaynaklı çok fazla yapıya müsait olmadığından dolayı bölgenin tamamında plajlar genellikle bizim Kemer'de, Lara Kundu'da, Belek'te gördüğümüz ve bildiğimiz gibi çok donanımlı olmayabiliyor. Ama buna rağmen bu otelin plaj alanı, atıştırmalık yeme ve içecekler anlamında da oldukça yeterli. Daha fazlasını belki otel de ister ama dediğim gibi bu teknik bir konu. Yani çok fazla inşaat ya da inşai bir şey yapılamıyor aslında, ondan kaynaklı kısıtlı bir alan kullanılıyor, ama buna rağmen o alan iyi kullanılmış. Şezlong sıkıntısı yok. Kum plaj. Deniz bölgenin denizi, açık deniz olduğu için tabii ki rüzgar ve ona bağlı dalga konusu burada olduğu gibi yan tarafta da var. Bölgenin bütün otellerinde var. Ama genel anlamda bence hani plajla otelin büyüklüğüne, otelin genel konumlanmasına göre kötü değil. Gayet olması gerektiği gibi. Yeme içme tarafı, oraya gelin. Tabii yeme çok önemli, yemek. Yediğiniz şeyden keyif alabilmeniz de çok önemli. Burası fiyat performans bir otel. Öyle düşünün. Yani verdiğiniz paranın fayda olarak karşılığını alıyorsunuz. Çeşitlilik anlamında sıkıntı yaşamadım. Alkol de öyle mesela. 3 çeşit viski. GB vardı, Ballantines Red Label vardı. Vodkalar öyle. Bizim genellikle marka dediğimiz, işte gidip marketten de raftan alıp içtiğimiz ya da kullandığımız, tükettiğimiz şeyler. Bu açıdan da bence bir şey yok. Bir eksi bir durum yok. Güzellik şu. Yani plaj hariç plastik bardakla hiçbir şey içmiyorsunuz. Ya bu bizim için gerçekten çok önemli. No, Çünkü they are this plastic is strong. o da bira için, diğer içecekler için plaj tarafında. Yes. Burada yok. Çünkü gerçekten bazı içecekler cam bardakta güzel. Cam bardakta taze, cam bardakta anlaşılabiliyor. Even coffee, when you drink from cup or from Aynen. carton, different taste. The same chai. Aynen. Ondan dolayı bu da gerçekten otele iyi not verdiğimiz bir diğer konulardan bir tanesi. Genel olarak ben sevdim. Buraya fiyat karşılaştırması yaptığınızda bölgedeki eski bir otele gideceğinize bence gelin. Çiçek gibi bir tesis.
Nasıl gelecekler? Tatildeneyimi.com aracılığıyla buraya çağrı merkezimizin de numarasını bırakıyorum. Bu kaldığımız, deneyim yaşadığımız tüm otellerde arkadaşlar gerçekten konuya, olaya, otele çok hakim. Aynı zamanda tabii bizim de rezervasyon yaptığınızda konu sadece bir rezervasyon yapıp otele gitmek değil. Öncesinde, tatiliniz esnasında ve sonrasında da ekip arkadaşlarım sizlere her şekilde destek oluyorlar. Bu da önemli bir konu. Gerçekten özel bir hizmet alıyorsunuz tatildeneyimi.com'dan. Zaten yerli ve milli kendi markamız. Şimdilik diyeceklerim bu kadar. Bu otel gerçekten deneyim yaşanabilir bir otel. Tekrar onu da belirtelim. Bir sonraki deneyim videosunda görüşmek üzere. See you in the next experience. Görüşürüz. Пока-пока.